konu üzerinde çalışacağız. Çok önemli bir gün bugün. 30 Mart Uluslararası Dünya Sıfır Atık Günü'nde Michel Hoca'yı davet etmek istedim. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Sizlerle buluşturmak istedim. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Yaptığım çalışmalardan, projelerden. Ardından ben Michel Hoca'ya sözü vereceğim. Yeşil Kumbara kurucusu, okul kurucusuyum. Bununla ilgili okul öncesinde şu anda başlattığımız iklim değişikliği, çevre ile ilgili farkındalık çalışmaları sürdürüyoruz. Pilot okullarımızla ilgili. Çok güzel gidiyor. Bir yıldır da geri dönüşüm müzikali çalışmalarını sürdürüyorum. 2 proje sürdürüyorum. Şu anda kuruculuğunu yapıyorum. Çocuk gelişimci ve yazarım aynı zamanda. Çocuk kitabı yazarıyım. Çocuklar için oyunlar, şarkılar, hikayeler yazıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir akşam diliyorum hepinize. Michel Hocam, siz de hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Okay. Sözü size bırakıyorum. Welcome, Mr. Michel. Yes, you can start now. Okay, so thank you very much for being with you, all of you, and thank you for the interest in the topic. Sizlerle birlikte olduğum için çok teşekkür ederim ben de ve böyle ilgi çekici bir konuda birlikte olduğumuz için. We will speak, I just closed this window, just a moment. Here. So we will speak about Industry 5.0 in a global transformation journey. My name is Michael Rada. I am a human, and I am the founder of Industry 5.0. Biz bugün bu Endüstri 5.0 ulusal dönüşüm seyahati hakkında konuşacağız. Sorry, can you tell me again what founder? I am the founder of Industry 5.0. I have invented it. Bu Industry 5.0 dediği onun kendi kurucusu. Yani kendi o endüstrinin kurucusu olduğunu söylüyor bize. We have to firstly ask who we are, because we have many titles. İlk olarak biz kimiz sorusuyla başlayacağız. Çünkü bizim birçok ünvanlarımız, başlıklarımız var. We are presidents, excellencies, prime ministers, politicians or chairmen. Evet, biz başkanlarız, işte politikacılarız ya da yine bir kuruluşların başındayız. We are CEOs, CFOs, CTOs, board members, workers. Şirket kurucularıyız, onların üyeleriyiz ya da işçiyiz. We are professors, teachers, academicians, scientists and students. Profesörleriz, öğretmenleriz, akademisyenleriz, bilim insanlarıyız ve öğrencileriz. And we are fathers, mothers, children and grandmothers and granddads. Tabii babayız, anneyiz, çocuklarız, büyük anneyiz ve büyük babayız. But during our life, we frequently forgot once. And this is the fact that we are human beings. Ama tek gerçek şu ki biz insanoğluyuz, insanlığız. And if we know who we are, we have to answer the question, where do we live? Evet, kim olduğumuza baktıktan sonra bir sonraki soru nerede yaşıyoruz? We live in beautiful cities like Ruble, like Pilsen, this is the building from which I am speaking to you, or Paris. Biz bu resimdekiler gibi güzel şehirlerde yaşıyoruz. And or like Brussels, but we fill these cities with trash. Ama biz bu şehirleri çöplerle dolduruyoruz. We work in factories which produce in one day more trash than a city in a month. Evet. Bir günde bir şehirden daha fazla atık çıkartan fabrikalarda çalışıyoruz.
We produce products which frequently before using the end user become trash as well. Yine kendilerinin bile çöp olarak üretildiği ürünleri kullanıyoruz. And we store this trash in a big metal houses called warehouses, waiting and asking for more big metal houses to be built. Ve bu çöpleri depolarda tutuyoruz ve daha fazla depoya ihtiyaç duyuyoruz. And at the end of our working shift, we leave next to the output of our production. Sorry, can you tell again? Yes, and after the end of our working shift, we Yes. leave next to the output of our production. Ve tabii ki işimiz bittikten sonra hep bu çıktılar içinde yaşamak zorunda kalıyoruz. And we arrive home and we realize that something what was called food before is called bio-waste today. Ve eve gittiğimizde de birçok atıkları arkamızda bırakmış oluyoruz aslında. And we look at the red sky above our heads, asking, where do we live? Ve bu kırmızı gökyüzüne baktığımızda biz nerede yaşıyoruz diye soruyoruz. This presentation will answer this question and give you the tools which you need to live on a beautiful planet. Hı hı. Bu sunumda biz nasıl daha iyi bir gezegende yaşayabiliriz? Bu sorulara cevap vereceğiz. I said that we speak about Industry 5.0, but firstly, let's see what we do. So we strike for a better future every Friday. Hı hı. You can go on, then I can Okay, translate. okay. We meet in new country to discuss climate every year. We deliver speeches about the destructions. We finance, analyze, and research to describe what is visible. We finance loss and damage creating funds, and we look for the future in metaverse. Hı hı. Biz her cuma daha iyi bir gelecek için böyle grev yaparız. Her yıl yeni bir ülkenin bu iklimle alakalı tartışabiliriz. Bu yıkımlarla alakalı konuşmalar yaparız. Analizler ve araştırmaları tanımlarız. Aynı zamanda kayıp ve zararlar hakkında finanse edebiliriz. Ve gelecekte Metaverse'ü ararız. Bunlar bizim yapmamız gereken. And we understand digital better than the real language. Ve dijitali gerçek dilden daha iyi anlarız. I will tell you what is Industry 5.0 right now. Industry 5.0 is the first industrial evolution ever led by man, by human. It is based on the principles of systematic waste prevention called industrial upcycling. And it was launched already on December 1st, 2015. It recognizes and prevents 5 types of waste: physical, social, urban, process, and wasting of time. And I do implement these principles already for 10 years. And Industry 5.0 prevented already more than 1 million metric tons of products to become waste. Hı hı. Bu Endüstri 5.0 ilk insan yapımı bir endüstri devrimi ve onun ilkeleri sistematik atıklarla alakalı. İlk olarak 1 Aralık 2015'te lansmanı oluştu ve 5 farklı türdeki atıkları fark ettiriyor ve önlüyor.
fiziksel, sosyal, yerel, işleyim ve zaman atıkları ve ilkeler yine gerçek iş çevresinde yapılıyor 2013'ten beri. Ve 1 milyon ton ürünleri 2019'a kadar atık oluşmadığından bahsediyor. What is the existing reality? I was born on December 24th, 1971, and at that day, our planet was called blue marble. But in 2019, the planet was not blue anymore because of the environmental damage. But then in 2021, something strange happened because the blue phase show up again because of COVID. Okay, you mean existing reality and you were born in 1971? Okay, I'm gonna Yes. translate until here. Var olan gerçeklikten bahsediyor. Kendisinin 1971 yılında doğduğunu and for 2019 For 2019, the planet was covered with environmental damage, so it was not blue anymore. Evet, 2019'da dünyanın zararlarla çevrelendiğini ve artık mavi olmadığını söylüyor. Yes. But in 2020 and 2021, the blue phase of the planet show up again because of the lockdown. Hı hı. Ama 2020-2021 yılında tekrar o mavi bölümünün ortaya çıktığını söylüyor. In fact, we are living on a planet around which we have created a global landfill. Sorry, I couldn't catch. I'm so sorry. It's fine. We are living in a planet around which in few decades we have created a global landfill on the orbit. Hı hı. Biz burayı yakalayamadım. Çok özür dilerim. Eğer bu gidişatı durduramazsak en sonunda gezegenimiz patlayacak diyor. Yerinden. Yörünge üzerindeki oluşan katmanı biz yarattık diyor insan olarak. Evet. Hava kirliliğinden dolayı hani o siyahlaşma var. 2021 yılında da Covid'den dolayı herkes eve kapandı. Ondan dolayı mavi gezegen oldu tekrardan. Ama şu an eski düzene geri döndük. Hani bundan dolayı da bu gidişata bir dur demezsek daha büyük zararlar görebileceğiz anlamında bir konuşma. Sorry about the disruption. It's fine. So we have created this landfill in just few decades, and there is 170 million pieces of trash on our orbit. I couldn't hear, sorry. There is 170 million pieces of space trash on our orbit. 170 million? 70 million pieces. 170 bin parça olduğunu söylüyor. And what we do to the planet? We dig inside, hunting for more, because more is the only criteria of success. I'm so sorry, I have a problem in my speaker. I cannot hear well actually. I'm so sorry. Can you hear Mrs. Duygu? I'm so sorry. Gezegenimiz atıklarla doldu. Bunları gezegenin kalbinden çıkarmamız yıllar alacak gibi bir şey anladım. So we are damaging our planet because we would like to have more money, more businesses, more cars, more houses, and we do not care what will come. Daha fazla zaman, daha fazla maliyet, daha fazla işçilikle bunları temizlemek zorunda kalacağız diyor. We are living on a planet together with 8 billion people now. Şu an yaklaşık 8 milyara yakın insan yaşıyor. Şurada tam rakamını vermiş.
And very few knows that in 1812, there has been 1 billion people living on the planet. 200 years ago, there was 1 billion. Evet, 2 yıl öncesine kadar 1 milyar insan yaşıyorken şu an bu rakama ulaştık. Hızla nüfusumuzun arttığından bahsediyor. Evet. 100 years later, there was 1.5 billion. 100 years later, you mean, right? Yes. 100 sene sonra bu rakamın tekrardan 1,5 milyara geleceğini söylüyor. So despite of 2 world wars and 2 world pandemics, there are more than 5 times more people living on a planet than 100 years ago. There are more than 5? 5 times so much people living on the planet at the moment. Eğer İkinci Dünya Savaşı ve pandemi olmasaydı, more than 5 times dedi, değil mi? Şu an yeryüzünde yaşayan insan nüfusunun 5 katı insan nüfusunun olacağından bahsetti. And in 2050, there should be 11 billion people living here. 2050'de bu rakamın 11 milyara ulaşacağını söylüyor. And just now, please remember the last image. Son resmi tekrar hatırlamanızı istiyor sizden. Evet. We are living on a planet in 206 countries, according to United Nations 193. 193. Şu an 206 ülkeden bahsediyor. Birleşmiş Milletler'e göre ise 193 ülkenin varlığından dünya üzerindeki bahsediyor. We are speaking 7,000 languages. Şu an 7.000'e yakın dil konuşulduğundan bahsediyor dünya üzerinde. Right? We ride 1 billion cars. 1 milyara yakın araç kullanıyoruz insanoğlu olarak. And we let 9 million people die hungry every single year. 9 milyona yakın insanın açlıktan öldüğünden ifade ediyor, bahsediyor. Despite the fact that every single day more than 23 million metric tons of food is wasted. Halbuki açlıktan ölen rakamdan daha fazla 23 milyon 600 bin her gün ton miktarında gıdanın israf edildiğinden bahsediyor. We let 800,000 people die thirsty every year. Susuzluktan ise her sene 850 bin kişinin vefat ettiğinden bahsediyor. Despite the fact that only California crude oil industry consume every single day more than 347 million liters of drinking water. Sadece Kaliforniya eyaletinde 347 milyon litre her gün su tüketimi olduğundan bahsediyor. We plant our food, our vegetables, to throw it away because the leaves are not green enough for the buyer in a chain store. Yeterince taze olmadığını iddia ederek, yaprakların hafif solgun olduğunu iddia ederek çoğu sebzemizi, meyvemizi çöpe atıyoruz maalesef diyor. We put our overproduction in the rivers and on a landfills not to spoil the market price. Evet, pazara giremeyen, tarlada kalan ürünlerin varlığından bahsediyor. And we carry our water in firefighting tanks, not knowing that the same amount of water is needed to produce just one hamburger. Just one hamburger? Yes. Bir hamburger üretiminde kullanılan suyun bir itfaiye aracında tüketilen su miktarında olduğundan bahsediyor. And we do it on a planet where one sip of water can save not one but 2 lives.
Evet, eğer suyu yeterince israf etmeden harcayabilirsek bir hayatı kolayca kurtarabileceğimizden bahsettik. We work in factories that make a lot of waste despite the fact that the material can be used by someone else. Başkalarının kullanımı için ürettiğimiz malzemelerin üretiminden çok fazla miktarda atık ve çöp çıktığından bahsediyor. Çevre kirliliğine yol açan tabii ki. We listen to the word of World Bank, which says that till 2050, the waste volumes should grow. Year by year, you mean? Yes. Her sene bir öncekinden %50 miktar daha fazla atık ve çöp üretileceğinin ile ilgili tahminlerden bahsediyor zaten, onunla ilgili görsel. And in the same report, it's written that almost every material can be reused or repurposed. Evet, bu da atıkların dağılımıyla alakalı bir grafik. Gördüğünüz gibi gıda var, işte cam, metal atıkları var. Renklere göre dağılımlarını gösteriyor şu an. But in fact, only 13.5% is being reused or repurposed. 13.5, 13.5, yes. just recycling you mean, right? Yes. Sadece 13, yani bu yüzdenin atık yönetiminin, sayın sıfır atık yönetimi geri dönüşümden bahsediyoruz ya. Geri dönüşüm sağlayan nüfusun %13.5'lik bir dilim olduğundan bahsediyor dünya üzerinde. Okay. And this is what make the waste management the third most profitable industry in the world. Waste management, third Yes. profitable. Yes, It's very shocking fact. it is. Bu atık yönetiminin aslında bu bir gerçek diyor. Dünyada 3. gelir getiren karlı endüstri olduğundan bahsediyor. Yani karlılık sırasını 3. Listede olan endüstri. Atık yönetimiyle alakalı endüstri. Okay. Only two industries are more profitable: the war industry and the crude oil industry. The war is the first, right? Yes. Savaş endüstrisinin ise 1. karlı endüstri olduğundan, ikincisinin ise crucial, you mean? Yes. Suçlu kişilerin endüstrisi, suçlularla alakalı endüstri diyor. And the reason for this is that the greed of few is based on a scarcity of all. This is one page, so I will open all the lines, then you can translate. Okay. This is why the social economical system is based on money. This is why illusion of better life in metaverse resonated more than the real life. And this is why AI is considered to solve all the issues of human. You can translate now. Limitli kaynakların olduğundan bahsediyor. This is the reason of waste management is why the waste management is this is the reason why our planet is turning to landfill. Landfill, okay. Evet, kaynakların gün geçtikçe kısıtlanmasından kaynaklı olduğunu söylüyor bu son gelinen noktanın. Sosyoekonomik sistemlerin tamamen paraya dayalı sistemler olduğundan bahsediyor. Hani toplum yararına, faydasına diye konuşuyoruz ya Nehinde Hanım. Bunların gözetilmediğini, tamamen kar odaklı endüstrilerin varlığından bahsediyor maalesef. İnsanı temel almayan. Aynı zamanda Metaverse diye bir illüzyon yaratıldığından bahsediyor. Bunun daha iyi, hani sanal dünyanın insanların hayatına daha iyi etkiler oluşturacağından bahsediyor. Böyle bir inanış var diyor. İllüzyon var diyor daha doğrusu. Yapay zekanın insanların çözebildiği, işte yaptığı faaliyetlerin hepsini yapabileceği iddiasından kaynaklandığını söylüyor. Ve son gelişme zaten benim de çok ilgimi çeken ChatGPT var.
O da ChatGPT yardımıyla insanların iletişiminin sağlanabileceğiyle alakalı son dönem popüler iddialarından biri, biliyorsunuz, gelişmeler. I will explain more than you. Yes. No, it's fine. It's fine. So I'm associate professor, doctor of strategic management, and I'm the manager of Yacht Entrepreneurship Center, which is incubation center for entrepreneurs. That's why I'm very related to these topics. That's why. I do believe. Okay, go on, please. So I know that you spoke about the ChatGPT and the IPP series reports is generally being taken more worth than the results which are being delivered. And the promises are considered to be solutions. Evet, çözümlerin yani vaatleri var ama hani uygulamada bir şey yok demek istiyor aslında özetle. Hep işte rapora dayalı sonuca ulaşılmış gibi gösteriliyor çoğu şey maalesef diyor. Okay, please go on. So what is the solution? Within Industry 5.0, I spent 8 years to write a document which I will show you right now. Okay. 18 years? 8 years. Okay. 8 years. And this is the waste prevention policy. Çözümden bahsediyor. Bu gidişata dur diyecek politika ile ilgili 8 senedir üzerinde çalıştığı şeylerden bahsedecek şu an. Okay. And if we can, we may translate the individual sentences. So nothing that can be used or utilized again must become waste. Nothing that can be used or utilized again must become waste. Her şeyin geri dönüştürülebilir olduğunu söyleyen bir cümle aslında bu. Hiçbir şey yok ki diyor, tekrar geri kullanılamasın ya da aktif hale getirilemesin. Everything must be considered primary as a pre-waste existing resource and remain in system. Bunların hepsi bir atık ya da çöp olmadan önce bizim sistemimizde birinci derecede insan kaynağı olarak tüketilmeye hazır kaynaklardı aslında diyor. Okay. The secondary use or utilization is not limited to a primary function of the product or material. It can be executed by everyone respecting the regulations and safety conditions. Tekrar kullanıma açılan bütün birincil kaynaklar tekrardan yeni düzenlemeler ve güvenlik koşulları gözetilerek insan kullanımına sunulabilir. Collecting, sorting, belling, transportation and trade are not considered anymore secondary utilization. Secondary utilization dediği şey yani ikinci kullanımı gibi. Bunlar işte toplamak, sınıflandırmak, işte ulaşımını sağlamak, tekrar ticaretini yapmak faaliyetlerini kapsıyor, onları ilgilendiriyor. Evet. If not utilized at the original location, it must be offered to others before being wasted. Birinci el kullanıcılara ulaşamazsanız, birinci eldeki konumdaki insanlara, başka insanlara kullanımına sunabilirsiniz ikinci el kullanım ürünlerini. Okay. And dear ladies and gentlemen, please understand, there is no waste if we do not waste. Atık diye bir şey yoktur eğer biz onu atık haline dönüştürmezsek. And because not a single legislation in the world define how waste is being created, it must be part of the legislation. You mean the definition should be changed? There is no definition in the law, so this is why I wrote it, and Okay. I put it as a part of this waste prevention legislation. Okay. Atık yönetimini ya da atıkların oluşumunu daha doğrusu engelleyen hukuki henüz bir düzenleme yok. Ve atığın tanımı da net bir şekilde ifade edilmemiş hukuk sistemlerinde diyor.
Okay. So wasting is the process in which a product or material of any kind, form, and volume become waste. Wasting is the process, you mean? Yes, is the process in which product become waste. Evet, aslında ürünün ya da bir materyalin hangi çeşit formda, hangi miktarda olursa olsun atık haline getirildiği süreçtir aslında atık diyor. Evet. Wasting is a system failure and must be prevented first without any limitation or legal restrictions. Atık aslında bir sistem hatasıdır ve önlenmelidir. Herhangi bir kısıtlama bununla ilgili ya da hukuki düzenleme olmadığından bahsetmişti. Bununla ilgili hukuki düzenlemesi yapılması gereken bir sistem hatasıdır diyor. Evet. And it is important to understand that wasting is not a feature of a product or material, but the result of human behavior. Aslında temelde atık diye bir şey yokturdan çıkarak diyor ki ürün ve materyalin atık haline dönüştürülmesi diye bir gerçek yoktur. Bu tamamen insanların ürünü ve materyali bu şekilde algılama biçimidir diyor. Aslında atık diye bir şey yoktur diyor. Okay. And single use represents one of the most applied forms of wasting. Okay. Diyor ki tek kullanımlık aslında atık olarak ifade edilen ürünlerin gösterme biçimidir. Yani ifade biçimidir diyor. Tek kullanımlık ifadesini mesela kaldırmaktan bahsedecek galiba birazdan. Okay. This waste prevention legislation was published on September 1st, 2021 in 60 countries at the same time. 60 countries? Yes. Single use, you mean? This legislation, what you just see, the entire document has been published in 60 countries in one day. 60 ülkede bir günde bu gördüğünüz çözüm olarak size az önce anlattığım madde madde olan uygulamaların hepsi hayata geçmiş. Hukuki olarak bunların mali kabul edilmiş. Okay. Right now, we should learn to utilize the on-the-ground mines. You can translate it as existing resources. Var olan kaynaklar, evet, okay. Existing resources. Yes. Okay. Var olan kaynaklardan bahsediyor, evet. This is one of those. And the man who is standing there, it's me 3 days ago, when I was loading all these single-use cable drums on a truck. I don't understand that. This is what you see on the picture, these wooden parts. This is a single-use packaging. It will be wasted. Okay. Okay. Tek kullanımlık kaynaklar olduğundan bahsediyor ve bir günde hepsinin tüketildiğini, atığa dönüştüğünü söylüyor. Okay. Every single one weight from 40 to 60 kilo. 40 to 60 kilo. Yes. 40-60 kilo civarlarında olan her biri. And we have loaded full truck to save them from being landfilled and wasted. Bunların birçoğu bir şeyi şu gördüğünüz kadarı daha doğrusu bir kamyonun kasasını dolduracak kadar diyor ve biz bunları kurtarmak hani tekrardan atık dönüşümünü sağlamak için uğraşıyoruz diyor. Okay. And there are many more existing resources. What you see here is the wall in my office, and every single item there will be wasted if no Industry 5.0 exists. Bunlar benim ofisimde duvarımda olan şu görsel, oradaki malzemeler diyor. Eğer Endüstri 5.0 olmasaydı bunların hepsi atık olarak
duracaktı benim üstünde olmak yerine diyor. Okay. But because we speak to students and teachers, there are other on-the-ground minds as well. So existing resources, and one of them is in education. Do you know this formula? Yeah, of course. So, Equals yes, please translate. Okay. MC kare formülünü bilen vardır, değil mi? Aramızda. E eşittir MC kare. Fizikçiler bilir belki. Okay. And you know it in a physics, as you mentioned right now. Enerji. Yeah, okay. But Enerji kütle çarpı işte ışık hızı diyoruz C kare. But have you ever considered that it can have a different meaning in different industry? Evet, bunların her endüstride kullanımı farklı bu formülün, ondan bahsediyor. Okay. For example, in business, it can mean efficiency is equal management times competency squared. Verimlilik eşittir yönetim çarpı competency squared diyor. Or in economy, where it means economy is equal money times corruption squared. Ekonomi eşittir para çarpı corruption. Şu an tam aklıma gelmedi bu terim. Okay. Or in education, where it means man times consistency squared. Eğitimde tabii insan kaynağından bahsediyor. O ilk kütle yerine geçen şey. Consistency'de tutarlılık mıydı? And this is the way how we can use something what is existing, but in a different way than we used it before, or that it was intended to be used. Biz de bunu Endüstri 5.0'da rol model aldık aynı formülü ve kendimize uyarladık demek istiyorum. And the solution, how we can prevent our planet to turn into global landfill, is to be a role model. Evet, bunu tekrardan hani mavi gezegen demişti ya, gezegeni dönüştürmede, iyi hale getirmede rol model olarak kullanıyoruz bu formülü diyor. Okay. Because you should not ask others to change without changing yourself first. Evet, başkasını değiştirmeden önce kendinizi değiştirin. En sevdiğim sözlerden biri. Evet, okay. Nice words, by the way. Thank you. You should deliver palpable results, not empty promises. Palpable means... You can touch it, so something which is physical, so the result which you can generally touch. This is palpable. Okay. Boş vaatler vermek yerine uygulanabilir, gerçekçi sonuçlara ulaşın demek istiyorum. Okay. You should share your experience and knowledge with all. Evet, her zaman benim de söylediğim şey bu. Bilgi ve tecrübelerinizi başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. You should learn every single day and apply what you have learned. Evet, her gün yeni bir şey öğrenin ve bunu uygulayıp hayata geçirmekten de öğrendiğinizi vazgeçmeyin. Okay. The man next to me on the picture, Who is he? he was my granddad, and unfortunately he is not here anymore. He died 6 months ago, but he was 99 years young at that time. And he was teacher all his life. And you see, a man who is 99 was able to discuss with me the way how we will build wasteless world. Şu an fotoğrafta gördüğünüz dedesiymiş. 1999 yılında kendisi bu atıkların yönetimini nasıl yaparız, nasıl geri dönüştürebiliriz hakkında kendisiyle fikir paylaşımlarında bulunuyormuş. Ve kendisi bir eğitmenmiş. We should not shame for our fails, but correct them, not glorify. Biz hatalarımızdan tabii ki
utanmamalıyız. Onları düzeltmekle mücadele etmeliyiz. Fakat tabii ki hatalarımızla gurur da duymamalıyız diyor. Okay. Not the money and data, but soil and water. Let the life grow. Right. The end of the day, we will need just only soil and water, right? Exactly. Sadece para ve veriyle hayatımızı sürdüremeyeceğimizi, aslında asıl ihtiyacımız olanın toprak ve su olduğundan bahsediyor. Okay. And never forget one, to be a role model. Evet. That you are human. İnsan olduğumuzu hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmadan yaşamamız gerektiğini söylüyor. I was asked many times whether I am alone on the journey, but the answer is no. Because I have created a network in 111 countries all over the globe. 111 countries. Yes. Bir global küresel network kurduğundan, yani sosyal ağ kurduğundan bahsediyor. Bunda 111 demişti, 111 ülkeden oluştuğunu söylüyor. Okay. And we are working and changing the world to be a better place to live, to be a wasteless world. Evet, bu kurduğu network'te dünyayı tekrardan değiştirebileceğlerine inandıklarını söylüyor. Very successful story. I am happy that's the end of the presentation, and I will be happy if we can have a questions and I would be able to answer them. Sunumun sonuna geldiğinden bahsediyor. Eğer sorusu olan varsa seve seve de cevaplayacağından bahsediyor. Nice to listen you too. Thank you. Thank you for your information sharing, your presentation. Thanks. Thank you for the translation. It's my pleasure, Mr. Rada. Sorusu olan var mı? Acaba? Ben soru sormadan önce affınıza sığınarak dedesiyle ilgili bölümü biraz daha etkili bir şekilde söylemek istedi. Orayı Evet. biraz onun istediği Sayın hocam, şekilde şey oldu, söyleyebilir miyim? bozuntuya vermedim de benim internetim o ara düzensizleşti Ha, diye. ben de Belki araya girmek istemedim. Bitsin dedim, Evet. orada söyleyeyim. Çünkü biraz yaralı bir şekilde söyledi zaten. Evet, buyurun lütfen. Hatta 99 yaşında demedi. Biz hep years old Yok. deriz ya. 99 young dedi. Yani genç bir adam dedi. 1999 yılında konuşurken, evet ben oraları kaçırdım zaten. Evet. 99 yaşında biz onunla dünyayı daha iyi nasıl bir yer haline getirebiliriz diye çalışabilen Evet. genç bir insandı dedi. Evet. 6 ay önce rahmetli olmuş kendisi. Öyle By the mi? way, God rest in peace for your grandfather. Thank you very much. And he is here with us. Yes. This is My his image. internet connection is failed. That's why I they just have... wanted to indicate what you said because she missed that part, and I didn't want to interrupt that part. Okay. And I realized that it was so important for you from your point of view, and hope he is resting in peace and God mercy on him. Yes, thanks a lot. Thanks to you for your all presentation. You are welcome. You know, I'm sharing it almost every week. I was on 400 universities all around the globe. But for me, it's important that I really go to factory and I work with my hands to really load the trucks, work with the workers, because it is so important to show the results. And every single one of us can prevent waste happen right now, right here. No money needed, no time needed. Just switching it here, we can change the mindset from wasteful to wasteless. That is totally true, and we appreciate your effort. We, as an organization, as an NGO, we also collect like at least 20 tons every year. Every single day, we pick the garbage on the beach in order to protect the global system.
but also we are a hosting area for the sea turtles. So our first primary intention is to protect their habitat. So that is why I totally agree with you, and we are doing the same, trying to raise the awareness around us. Otherwise, the knowledge that you have doesn't mean that the knowledge if you don't share it. You are right. And I will share with all of you, I will share the waste prevention legislation. I have it in Turkish. I just did not use it in the presentation. The translation, there are about 60 languages at the moment. And we have the ambassador in Turkey as well. So I will be really happy to work with every single one of you, because in unity and harmony, we will build wasteless world, because there is no other. There is only one home for all of us, and this is called Earth. Yeah. I don't remember now who told this quote, but he said that the world is not a bad place because of the number of the bad people. Actually, it is a bad place because of the number of the good people who are in silence. It's a nice quote, and we just let our conversation slightly to be translated, or better to say, please can you ask the others if there are any questions, because I love questions. So actually, Mrs. Duygu just ask everyone if they have any question. Eğer sorusu olan varsa soru alabilirim diyor. Bir de bizim yaptığımız konuşmayı da çevirmemizi istedi. Evet, merak ediyoruz Seyhan Hocam. Orada ben de olaya çok dahil oldum bir anda ama şey olunca sözü Duygu Hocam diye bağlayınca sen öyle devam ettin. Hani kızımız da nerede bilmiyorum, ismini de görmüştüm de. Evet ya, bir koptu, ondan Evet. sonra nerede kaldın, sonra Duygu Hoca'ya kaldın. Ben böyle bir acaba dedim araya girsem mi girmesem mi? Ben de size saygısızlık olmasın diye hiç girmedim. Siz devam edince ben de kaldım. Böyle garip bir oturum oldu benim adıma ama. Yok, güzel oldu. Dilinize sağlık. Güzel oldu, Sizinle. sağ olun Duygu Hocam yani. Yani sürçülisan ettiysem affola, dediğim gibi o kısımlarda da bir internet kesildi açıkçası. Ama siz toparladınız, iyi oldu Seyhan Hocam yani. Rica ederim, ne demek. Seyhan, Katılımcı buyurun. arkadaşlara soru sorma. Siz devralın. Soran olursa biz çeviririz Duygu Hocam'la beraber. Şöyle, ben özellikle eğitim sektörünü merak ediyorum. Hani özellikle okul öncesinden başlıyor mu? Özellikle bu konudaki yaşadıkları ülkedeki o bilinçlendirme ne durumda? Ben onu çok merak ediyorum. Evet, sanayi devriminde evet, ama eğitim kısmında da çok merak ediyorum. Hani bu geri dönüştürme, azaltma, işte yeniden kullanma, bu konuda ne düzeydeler hani? Eğitim sistemine katkıları mı yoksa var olan sistemini mi söylüyorsun? Yani var olan şu anki durumu soruyorum Seyhan Hocam. Ne durumda yani? Hani bizim ülkemizdeki işleyişi biliyoruz az çok yani. Şu an çok yeni ülkemizde. Evet. Ama tabii Çekya'yı da çok merak ediyorum. Ben yeni öğrendim bu arada. Çekya'dan mı? Evet. Evet. So she wants to ask you what is the process? How is it going in Czechia about the recycling system in the educational area, like at schools? What do you do, or what is the political situation or governmental rules or the application itself? unfortunately, recycling is a lie. I know. Aslında maalesef geri dönüşüm bir yalan. Because it is a great idea in the wrong hands. Yanlış ellerde mükemmel bir fikir o. Because it is used by the waste industry to generate more waste. Çünkü az önce de Duygu Hocam'ın şaşırdığı o dünyanın 3. endüstrisi dediği geri dönüşüm, yani atık yönetimi aslında diyor sadece onların işine yaraması için kullanılan bir araç bu diyor geri dönüşüm. This is why my work is very dangerous to the waste industry, because you don't need money to change it and not to generate waste. You are the target now. For 10 years, they cannot. I have nothing, I even don't have this office. I am here, but I am not a rich guy.
but I follow one direction for 10 years, and I speak globally to politicians and to everyone. So, You know, if you do these speeches instead of against them, you can do to support them, then you can be very rich. but I am not looking forward to be rich. I know, of course. There is only one aim, and this is really to build wasteless world. Seyhan Hoca. Şimdi şeyi söyledim ben şimdi ona. Zaten kendisi dedi ben de çok zengin bir insan değilim. Normalde işte bu atık yönetimiyle ilgili belki onların hedefi halindeyim. Çünkü çok fazla söz söylüyorum ya da insanları farkındalığını arttırmaya çalışıyorum. Ben de ona dedim ki eğer dedim karşıt görüş yerine destekleyici görüşlerinizi savunsaydınız daha çok zengin olurdunuz dedi. Bizim amacımız bu değil dedi. Tabii benim de amacım o değil. We will never stop raising our voice. I just would like to say that instead of teaching the children about recycling, we teach them about the waste prevention. And myself, I do deliver keynote speeches and so on. And this waste prevention framework, it's in every school on the wall. It can be in every company because it's simply to understand. Waste prevention is the most important part. And Yani this is aslında there. Bizim gençlere, eğitim sistemimize geri dönüşümü falan öğretmemizin çok bir anlamı yok. Aslında diyor bizim atık engelleme yani atık önlemeyi çalıştırmamız gerekiyor. İnsanları hani şey gibi temiz tut yerine kirletme. Ya da önleyici tıp. Önleyici tıp gibi. Ya olmadan önle diyor işte yani basiti. Kirletmezsen temizlemene gerek yok zaten. Yani çok mantıklı konuşuyor. O kadar basit. Arkasında gösterdiği logo da her okulda bulunan bir logoymuş. Bu insanlara kendi ülkelerinde hani atık yönetimini anlatan bir logo, bir bilgi yani nasıl biz bir temanın şu an o 3 tane dönen noktasını gördüğümüz zaman tema olduğunu anlıyorsak onların da o resmi varmış herhalde. I will show you something. These portraits, they are made from vinyl records, real vinyl records. Vinyl records, what does it mean? As you play the music on it, so this. Okay. Kaset çalardaki şey yok mu? Kayıt. Plak. Evet, kayıt plak. They are from the biggest producer of the vinyl records in the world. And this producer wastes every single day more than 10,000 pieces. Her gün bunu üreten bir şirket yani bunu üreten en büyük şirket her gün 10.000 atık üretiyor diyor aynı zamanda. Because of the sound quality, which is very important for him. Yani ses kalitesini en iyi şekilde düzenleyebilmek için bundan 10.000 tanesini her gün atık olarak üretiyor. Yani kendisi üretiyor ve atık oluyor. And we start to work with him. And this is cut by hand. This is my granddad. This is me. And it is 6-hour work to cut this image. Bu 6 saatlik bir çalışmanın sonucunda üretilmiş bir tablo diyor bu. Bunu yapan kişi 6 saatte yaptı. Kendi dedesinin de fotoğrafı var üstünde. Doğru anladım değil mi Seyhan Hocam? For one piece. Yes. Bu 10,000 piece. No. It's 10,000 pieces every single day. Her gün 10.000 atık. Anladım. Okay. So this is just an example sadece bir örnek diyor zaten. How a product which will become waste must not, because we pick it before it become waste and we cut it. I will show you 2 more. What about this? You see, it's bag. It's a bag. Bag for women. and quite big. So if you compare it to my head, it's not small. Yeah. Just a question. What do you think it is made from? Sadece bir soru diyor. Bu gördüğünüz kafam büyüklüğündeki çantanın neyden yapıldığını tahmin edin diyor.
Folio from alüminyum. Alüminyum Tetra Pak. Bence sütlerin ve meyve sularının içindeki bulunan şey yok mu? O Ha, evet, alüminyum evet. parça. Koruyucu. Aa, Aynen. evet evet. Çok güzel. Başka tahmin eden var mı? Biz ikimiz tahmin etmeye çalıştık Duygu hocam. And Cipslerin, Gençler, tahmininiz var mı gençler? Seyhan Hocam cipsin olabilir mi? Cipsin bu iç kısmı da var. Cips kutusu. Mantıklı koruyucu bir şey. Now we have Aha. three approach. I am going to tell you. I am asking the others if they have any other idea. So the first idea, Duygu hocam sizin şey neydi? Alüminyum folyo hocam. Alüminyum folyo. correct, but this will be waste, but it's correct. I'm the winner. So it The is second- aluminium is there. The second option was the inside part of the milk box, like the Tetra Pak. For protection. Both are close. These are the used bags from potato chips. Potato chips. Nehide So, hocam. Nehide told us chips box. Oscar goes to Nehinde Tuna. Yeah, Oscar goes to Nehide Tuna. So, and here the methodology is 400 years old. It's origami, Mhm. Ha. but it's made in disabled workshop. Yeah. We Disabled do workshop. must amateur one ourselves from Tetra Pak. We And are also here- doing in our workshops. Seyhan Hocam bir soru gelmiş. Nerede? Eğitimde ileri dönüşüm daha kapsamlı aktarmak gerekli mi? Önlem almak dışında. Dilek Hanım sormuş. And this is a construction material, really construction material. And this is made from the Tetra Pak and single-use Ah. packaging. İnşaat malzemesi. Bu işte benim söylediğim o sütün içindeki alüminyum Malzemeden. koruyucu madde olandan oradan yapılmış. Hı hı. And Süt ve meyve comparing, sularının içerisinde bir koruyucu kaplama var ya. this is Evet. made in Czech Republic. And this one, which is very similar, it is made from the dangerous waste in Indian hospital. Indian Hospital. Mhm. İlk gösterdiği Tetra Pak'tan yapılmış, Çekya'da yapılmış. İkinci şu an elinde tuttuğu da bir Hindistan hastanesinde tehlikeli atıklardan yapılmış. And it is The used. dangerous waste you said, right? Yes. And it What is dangerous waste in the Indian hospital? it is like everywhere. It has generally, if you buy a newspaper outside of a hospital, okay, it's Mhm. completely new. You go inside the hospital and you leave it there. This newspaper become, according to the law, dangerous waste. But in Because this, of the infectious. yeah, in this, there are even the silver parts you can see, which are the parts of the packaging of the drugs. And there is a single-use clothing and similar stuff. So it's in this here, in here. İlaç kutularından, çünkü önce şunu anlatayım da herhangi bir, ben şeyi sordum, hastanedeki hangi tehlikeli atıklardan diye sorduğumda yasal olarak dedi 01 gazete alıp dışarıdan hastaneye girdiğiniz anda, hastaneye girdiğiniz için hastanede okuduğunuzdan dolayı gazete bile artık tehlikeli bir atık konumuna geçiyor. Çünkü hastaneye girmişsiniz. Dolayısıyla hastanede bulunan her şey tehlikeli atık oluyor. İşte ilaç atıkları ya da ilaç kutularının atıkları olsun. Onlardan yapılmış. Bunu anlatmaya çalıştı. Ben şu soruyu tam anlayabilir miyim? Sorry, somebody wrote a message. So I wanted to translate you as a question. İleri dönüşüm ne demek? Bu 5.0 mı kastetti Dilek Hanım? Yoksa geri mi yazmak istedi? Yani bir şeyi dönüştürmek, ileri dönüşüm diyoruz diye. Mesela bir çantayı, bir potu değerlendirmek ileri dönüşüm gibi. Seyhan Hocam. Ha, tekrar kullanma anlamında. Evet, Tamam. evet. İleri dönüşüm. Aha. Tamam, tekrar kullanma. So one of the participants, Mrs. Dilek, wants to ask you, do you think we should still keep on teaching reusing at schools
or it is better to teach waste prevention? But they are both important. First step is the waste prevention. But one part of waste prevention is reusing. Let me translate, sorry. Diyor, tabii ki diyor önemli ama diyor en önemlisi atık yönetimini önlem almak yani. Önlem almadan sonra tabii ki diğerleri de önemini halen devam ettiriyor. Sonuçta tekrar kullanmayı da yaymaya ya da öğretmeye devam etmeliyiz. There is one good way how to teach the children. You know, this is a single-use bottle. Hı. And still in my office, which very people are confused about. But I never throw the bottle away after one and single use. Because I use it again and I fill it again. So this is how I prevent waste happen and reuse at the same time. Evet, geri dönüşümü kullanmayı tabii ki yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu elimde gördüğünüz tek kullanımlık bir şişe ama ben hiçbir zaman tek kullanımlık şişeleri atmam diyor. Bu benim ofisimde bulunuyor zaten. Görenler de şaşırıyormuş. Ama ben diyor hiç atmıyorum. Bunu tekrar doldurup kullanmaya devam ediyorum. Turkish moms are the best for this. Many, not even the moms, but if we go back to the roots, so if we go to our grandmothers, grandfathers, you know, they did not waste it so much. And this is why Industry 5.0 go back to roots. Just we use different material, which was not there before. But we can have it right now. Yes. Let me translate again. Please. Diyor, ben dedim, geri dönüşümde ya da tekrar kullanımda Türk anneleri en iyileridir aslında. O da dedi ki tabii ki dedi annelerimiz değil sadece bizim geçmişimiz bu. Nenelerimizden ya da kendi köklerimizde asıl bildiğimiz şey kullanılan şeyi tekrar kullanma. Zaten 5.0 endüstri sisteminin de temel mantığı sadece yeni yaklaşımlarla bu mantığı üretmeye çalışıyoruz. Daha yeni materyaller. Neleri derken bahsettiğim tabii tahmin edersiniz. İşte kola şişesine turşu basma, yoğurt kutusunun içerisine çiçek ekme, 10 litrelik yağın içerisine yine çiçek ekme, onu bir saksı niyetine kullanma tarzı. Tahmin edersiniz ki annelerimiz bu konuda çok fazla zaten teşvik ediyor geri dönüşümü ya da tekrar kullanmayı. Yani annelerimize bakarsanız hiçbir şeyin çöp olmasını istemez. Hepsini değerlendirirler. Aynen öyle. Ben şurada yine sorular varmış tek kullanımlık malzemeler hakkında. Şimdi söyledi herhalde tek kullanımlığa zaten aşırı karşı. Tek kullanımlık malzemeler dünyanın en büyük riskli maddeleri aslında diyor. Çünkü tek kullanımlık oldukları için çok rağbet görüyorlar ama rağbet gördükleri için de aşırı tehlikeliler. There was a question, but I think in your presentation you already answered that question. I can again ask you, what do you think about the single-use materials? Single-use materials are fail. So they are exceptions. They are exceptions. But we should not use anything just once. This is Hiçbir important. şeyi tek bir kere kullanmamalıyız diyor. Onlar zaten istisna diyor. Hiçbir şeyi tek bir defa kullanmak, yani tek bir defa kullandığınız şey zaten tehlikelidir. What is important to understand that the plastic is nothing else than a crude oil in a different shape. We can take the crude oil back. There exists for more than 60 years exists this methodology. But the reason why we don't do it is the waste industry lobby and the crude oil lobby. But it does not it does not mean that does not exist. Of course. Yani geri plastik dediğiniz şey ister tek kullanımlık olsun ister çok kullanımlık olsun fark etmez. Bildiğiniz bir petrolü alıp evinize sokmak gibi, petrolden yaratıldığını, üretildiğini biliyoruz zaten. What
sorry, I forgot about the waste management and about the plastic usage. You said last sentence. What was it? I don't know. I don't even worry. know. But what is important is that it does not matter which material we use. Sorry, I remember. Okay. Now I remember what you said. Sorry about it. Bu onları kullanmak diyor zaten diyor bir geri dönüşüm şirketlerine yararı olacak. Yani kullandığınız şey bir şekilde geri dönüşüm şirketine yarar olacak. Bir de petrol üretim tesislerine yararlı olacak. Yani tek yararlı olduğu noktalar o iki şirket tarzı, iki endüstri. I remember about it only bring profit for the waste management industry plus petrol industry. Exactly. And no matter if we start to use a wood just a single time, we will cut all our trees very soon. So it does not matter which material we speak about. The issue is the single use, not the material. That's important to understand. Kullandığımız materyalin bir önemi yok. Tek kullanımlık kullanılan her şey tehlikedir. Tek kullanımlık bu kalemi bile kullansanız, bir kurşun kalem bile bir ormanın, bir ağacın ya da işte bütün ağaçların yok olmasına sebep olacak şeylerden bir tanesi diyor. And I can ask you one question yes, myself. please. Because I want to learn about your approach. Bir tane de ben soru soruyorum arkadaşlar. Soracağım soru da şu. Plastik ya da tek kullanımlık da plastiğe girdiği için yerine ne koyabiliriz? Yani kullanım şekli ve kullanım amacı, kullanım avantajları çok olduğu için hiç kimseye bunun yerine ne kullanabiliriz'i anlatamıyoruz. So my question is this. What can we use instead of plastic? Because plastic is not fragile. Plastic has long lasting material. So that is why it is very common. It is cheap compared to other materials. So the most important question from my part is this. What can we replace? Like, what is the material that we can replace with plastic? It depends on what you would like specifically replace. But generally, I do not look at plastic as a something wrong. The plastic is not wrong. Wrong is the way how we use it. The way of usage, yes, that is right. And so if you speak about, I don't know, for example, the straws, which are very discussed and so on, there has been switched with paper straws. So you cannot drink with those. But I just saw in Indonesia, I think, that they make it out of pasta, rice pasta. So you drink it and then you can eat it. Oh, that is best. I think one of the international coffee shop, I think they are using something like that. Yes, and I have right now, so if I answer this question of yours, I have one question for all of you. Let me translate your answer Please. to the audience. Soruma şöyle bir cevap verdi. Ben diyor plastiği bir zararlı bir madde olarak görmüyorum. Benim plastiğe zararlı bir madde olarak bakış açımın ana teması insanların onu kullanım şekli ve kullandıktan sonra ne yaptıkları. Yoksa plastik tamam onu değiştirmek zorunda değiliz. Ama bunun yerine insanlar yeni materyaller üretmeye başladılar plastik yerine ama yerini tutacak gibi değil. Örnek olarak şeyi verdi, pipeti verdi. İşte Endonezya'da son gittiğimde pipet yerine makarna kutuların makarnanın ham maddesinden yapılan bir pipetle içeceğini içmiş, sonrasında onu yiyebiliyorsunuz diyor. Efendim? Spagetti yani. Aslında ortası deniz. Makarna işte, spagetti, pasta. Ben de söyledim, herhalde Türkiye'de de var. Hangi marka olduğunu bilmiyorum ama uluslararası bir kahve firmasının o verdiği smoothie içeceklerini o yine yenilebilir bir maddeyle servis ediyorlar diye duydum. Was it Starbucks who was using? I think Starbucks was one of them. But the better question when we speak about the straw, the question is, do we need a straw to drink? No.
This is my Yes. answer. This is the main question, not whether I change from plastic to paper or what. No, do we No. really need it? Somebody needs it, of course, but there will be few hundreds, few thousands, not billions. If you don't have teeth, if you Yeah, have for problem with example, your or mouth. whatever, there will be exceptions. But right now, But- it's a standard to drink. Why? Why? That's No- not needed. And no this is the waste prevention. The question, do I need a straw? The answer is no. And that's exactly the waste prevention. No one can use straws around me. Great. And I have the question for all of you, okay? So please translate it. Let me translate this last part. Okay. May I? Soru şu diyor, sizin yani birazdan ana sorusunu soracak da pipetle ilgili konunun son özeti şuydu. Bizim yani kullanan kişilere soruyorum diyor. Gerçekten o pipete ihtiyacın var mı kullanmak için? Kullanmasan o içeceği içemez misin? Asıl sormamız gereken soru bu. Bir, tabii ki diyor o pipete ihtiyacı olacak insanlar vardır ama diyor bu çok çok azınlıktadır. İşte kimdir? Yaşlılardır, kimdir? Çocuklardır tarzında. Tabii onu kullanacaklar. Hiç kullanılmasın demiyoruz ama bu kadar insanın kullanmasına gerek yok. I read a research about this straw usage. They calculated in London. In one day, in London, they consume 600 million straws. And nearly 2 or between 5% of the straws are going to Thames River. I know. Yeah, so straws I are know. very dangerous. And they cannot be recycled. But generally, no, they can be recycled. All of them, generally, majority can be recycled. But what we are not able to, you know, I am a logistician myself. So for more than 30 years in logistics, I do specialize in global supply chain. So I even educate these topics. The issue is not that it cannot be recycled, it can be. But the problem is with the logistic. If I take the food waste, okay, so you have seen the horrible number that 75% we throw away. 75% of all food and crop is wasted immediately before the second stage of production. And when I told this information to the president of the Logistics Academy, he said a very interesting sentence. He said, Mr. Rada, we have enough food for everyone, just in a wrong location. So it's not about the material, it's about logistics. Logistics. Let me translate this part also. Normalde benim gerçek mesleğim diyor lojistik. Yani ulaşım, bir şeyi, bir maddeyi bir yerden transfer etme. Bununla ilgili asıl sorunlarımız var diyor. Bizim bir plastikle ya da plastiğin geri dönüşümüyle ilgili sorunlarımızın temel kaynağında bir de lojistik yatıyor. Üniversitenin birinde bir konuşma yaparken diyor profesörlerden bir tanesi şu konuşma üzerine şunu söylemiş. İşte az önceki sunumda da tüketilen yiyeceklerin %75'inin atık haline geldiğinden bahsedince işte dünyada da açlıktan insanların öldüğünden bahsettik zaten. Oradaki üniversitedeki hocalardan biri şunu demiş. Bizim yeterli kadar yemeğimiz var. Asıl mesele yanlış yerde olması. Yani var olan yemeklerin yanlış yerde olması. Çünkü o yemekler doğru yerlere ulaştırılabilirse zaten açlık olmayacak. Sorun ulaşımda. Lojistik uzmanı olarak da kendisi evet bunu onaylıyor zaten. You are also approving this idea with your experience, right? With your logistic experience. Okay. Exactly. And right now the promised question. So, who or what do you think is the only role model? There is only one role model for Industry 5.0, only one. Who or what is the role model for Industry 5.0? Kendisi şimdi herkese soru soruyor. Katılımcılar da cevaplasın. Sizce diyor ne ya da kim 5.0 endüstrisinin rol modeli olabilir? Who or what can be the role model, right? There is only one, which I look at when I create it. So only one existing. Baktığımda sadece bir şey bana bunu ilham verdi bunu yaratmadan önce.
Ne olabilir? Not the God, right? Not the God. Because you cannot look at it. You know, Sorry. I am not religious myself. I spent first 18 years of my life in Czechoslovak communist country. There was no religions generally, so I do not follow any religion. No, I didn't want to go that topic. I know, It was just but a joke. this is maybe one of the reasons why it's not God. So let's say it this way. So it's not God. This is not God. Ben diyor zaten ilk 20 yılımı Çekoslovakya Cumhuriyeti'nde yaşadım. Republic of Czechoslovakia. İlk 20 yılında diyor orada da sıkı bir yönetim olduğu için din diye bir şey yoktu. Ben dindar yetiştirilemedim maalesef diyor. O yüzden maalesefini ben ekledim. Niye eklediysem. Ramazan dolayısıyla mı hocam? Evet, Ramazan dolayısıyla suçluluk hissettim. O yüzden diyor ben dedim ki herhalde baktığın şey Tanrı yani Allah olamaz diye. O da bunun üzerine bu açıklamayı yaptı. Sizinle paylaşayım dedim. While they are thinking, siz düşünürken ben burada yazılan bir soru daha var. Evet. Belediyeyle ilgili. Evet bir Seyhan soru Hocam. varmış. There is one more, while they are thinking, I want to ask you another question so you can answer and they can still think. Okay. Or we can directly get your answer because I think there is no approach. Okay, so I will tell you and I hope you will love it same as me. There is answer. Elon Musk, your No. grandfather, No. human. No. So the right answer is nature. Yes, that's it. Because nature does not waste. Because nature does not waste. Bunun cevabı diyor ben sadece doğaya baktım. Doğa hiçbir şeyi yok etmez ya da atık haline getirmez. Her şeyi kullanır biliyorsunuz yani. Gübre haline getirir, onu alır toprağa kullanır, selle götürür başka yere atar, rüzgarla Bunlar götürür Seyhan başka Hocam'ın yere. eklemeleri bu arada. Onu da ifade edeyim. Ben ekliyorum çünkü doğa deyince ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Biraz brainstorming olsun. I was just trying to give some examples about what does nature means from your side. So you didn't say, but I added. Generally, this is very important because the word waste was created by humans. Mm-hmm. And nature, even if a leaf fall out of the tree, nature does not care whether somebody will eat it or whether it will become soil. It's not waste for nature. And there are much more examples why nature is much more efficient. And this is one of the reasons why Industry 5.0, I did not create it as a fifth industrial revolution, but the first industrial evolution instead. So this is why I follow the evolution direction. And the great part about evolution is once started, nobody will be able to end it. Please slow down. I cannot catch because this part is very important for you because when you found something, the reason of foundation is very important. So I want to give the exact meaning about this. Can you please give like little why I invented not fifth, but five, not evolution, not revolution. Okay, so sentence by sentences will be better. All right. So the reason for me to start Industry 5.0 benim 5.0'a başlama sebebim not as the fifth industrial revolution, 5. devrim sebebi değil diyor. But first industrial evolution, ama 1. endüstri evrimi sebebiyle başladım diyor bu şey. Is that once evolution started, you can never end it. Evrim başlarsa you can never end it. Durduramazsınız. And there is one more reason, because I lived in a communist country. Bir sebebi de ben bir komünist ülkede büyüdüm. I spent a lot of time during my education to learn about revolutions.
Eğitimim sırasında aslında evrim değil, devrim hakkında çok şey öğrendim. In Russia, in China, in Vietnam, Bunları anlıyorlar. Rusya, Çin, Vietnam'daki devrimleri öğrendik hep. and every single revolution has following things inside. Her bir devrim içinde başka bir şeyi tetikler. Yeni bir şey getirir yani. Firstly, it represents value for very few and the scarcity of the rest. Sadece bir şeye değer vermeyi ve diğer şeylerin hepsini feda etmeyi, kurban etmeyi, feda etmeyi gerektirir. Second is the fact that if you pay the soldiers more, they will Askerlere daha çok turn öğrenirseniz the guns against someone else. silahları başkasına çevirirler. Askerlere yeterince ödeme yaparsanız silahı başka yere çevirirler. And the third one, every revolution is very short. It's just a moment in life. But evolution is here for millions and millions of years. Bir devrim bir anlıktır. Bir parmak şıklaması gibidir. Ama bir evrim yüzlerce, binlerce, milyonlarca yıl sürebilir. And this is why I started as evolution, despite the fact I was told by many that a human cannot start evolution. I did it. Her ne kadar bana bir evrimi bir insan başlatamaz denmesine rağmen ben bir evrim yaratmaya çalıştım. Bir devrim değil. Because we are part of a nature. So we are part of the evolution. We should be proud of it and not shame for it. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız, biz insanız ve biz evrimin bir parçası olmamız gerekiyor ve bundan da utanmamamız gerekiyor. And So touchy sentences and And- knowledgeable. just to show you, this is really my business card. And as you can see, sorry, that's not the right one. Here is the right one. Oh, I do not have any more. Oh, you gave it. Oh, I have all my business card. I gave it away because, you know, and there is really only the title human on the original one. So I don't have it anymore, but you saw it on the last page of the, so, and it is very interesting. You know, I do recommend it everyone. yes. Try. I realize that. Try, and it's so interesting. When I stand for the first time in a front of 1,000 people, many of those know me in the conference, okay, so for many years, but they know me as a manager, as a president, or whatever. And I stand there, and with the first speech, I stand there and say, good morning, I'm Mike Rada, I am human. I have a goosebumps on my skin, and the complete 1,000 people went silent, and they did not breathe for 20 minutes because it is so powerful. Yes. To remind them you are a human too. And just now, I mentioned ChatGPT in the chat, artificial intelligence. And you know, there are many people all around us who have in the title, many titles, but not a single one have really human. And I am happy that I wake up many that on LinkedIn, where is my main communication platform, many start to use it there. I am so proud of it, really so. Good. Actually, there is one, human resources. If it is written human resources. Unfortunately, the issue with the human resources is that they reduce the human to the resource. Yeah. And that's wrong. Let me translate this part also. Please. Ben diyor yani bir sürü ünvanım var aslında. İşte müdürdü, başkandı, şuydu, buydu, araştırmacıydı falan. Ama diyor ben bir sunum yapacağım zaman ilk söylediğim cümleler adım şu, ben insanım. Bulunan ortamda çoğu akademisyen ya da arkadaşım, beni tanıyanlar bile şaşırıyor diyor ben I am a human dediğim zaman.
Yani ben bir insanım diyor sadece. Hiçbir başlığını ya da hiçbir ünvanını kullanmıyor. Dolayısıyla diyor orada hep bir şaşkınlık oluşuyor. Bunu yıllardır kullanıyorum. Şu anda da çoğu insan bu title'ı, bu başlığı, ünvanı kullanmaya başladı. İşte önlerine herhangi bir müdür ya da başka bir şey yazmıyor. Ben de şey esprisi yaptım. İnsan kaynaklarının önünde human yazıyor. O da dedi ki onlar da dedi insanları atık haline getiriyor. İlginç. I will add you on LinkedIn account. Please. Because you know, you will see how the behavior of other people will change. It is very strange. And when I talked about this topic with my granddad, you know, it was so fascinating to see 100 years old person discussing this topic with his rich experience. I am 51 at the moment, so I'm half the time, but it was so impressive to understand this knowledge, you know. You seem younger. You know, I will show you why I look younger, okay? I will show you one of the reasons in my office. We can translate your last sentences. Ama Okay. Duygu Hocam size soracağım. Ben yandaki mesajlara takıldım. Siz çevirir misiniz son? Şunlar mı? So I will show you. Okay. The reason why I look so young is because I am not riding car, but I am riding electric unicycle as a transportation device. And I will show you how it looks like. Araba yerine şey kullanıyormuş, bunu kullanıyormuş. Unicycle. Elektrikli. Evet. And this device can go 50 kilometers in a speed, and I can go 100 kilometers on a single charge. 50 kilometre hızla 100 kilometre uzaklığa kadar bununla gidebiliyorum diyor. It's about balancing. No, it's generally, it has computer inside, and the computer balance for me. Okay. But why it keep me healthy is the fact that it is very sensitive. It works with 300 grams of your weight. So generally it improves your body core from inside out. And I have on these devices already 60,000 kilometers ridden in 80 years. We In- should buy one. In 8 years or 18? 8. In 8 years, I rode 60,000 kilometers. Maşallah. 8 You sene suggest içerisinde us to 60. buy unicycle? Sorry? Do you suggest us to buy Yes. one? No, in not Turkish traffic. No. India, So dangerous. you will see it's generally much smaller than a bike. Mhm. It's very efficient. And I will show you one more feature, which you will love maybe. Seyhan hocam alalım bir tane. Siz üniversitenin içinde kullanırsınız da ben Akdeniz ilçesinde tırların altında kalırım. You see, I can take the trolley out. Bavul gibi. I can walk with it. So you can go with it in a shop or in a train or so. And when you need to ride, you just take it out. And that's all. So if you would like to look healthy as me, you have to try. Okay. Harika bir şey. Bundan kullanın diyor ama arkadaşlar ben Türkiye'de çok tavsiye etmiyorum. Yani biraz daha bisiklet yollarının gelişmiş olduğu ülkelerde. Ama ben Hindistan'da da kullandım diyor ama. You should say I'm 31 years old instead of 51. Okay. You know, my youngest rider, because I am educating to ride, the youngest was 4 years old, smaller machine, of course. The oldest in my country is 84, and in the US is 92 years old pair, men and women, and they are riding the unicycle because it improves your health strongly. So my recommendation for every single one of you, come to Czech Republic
visit me in Pilsen and I will teach you how to write. Okay. Kendisi bu makinenin eğitmeni aynı zamanda. En küçüğü 4 yaşında, en büyüğü Çekoslovakya'da 82, Amerika'da 94 mü dedi? 92 dedi. 92. Amerika'da 92'ye da kadar yaşama garantisi veriyor hocam. he. And Neyse. it is Şimdi screen. Şehmuz hocamın bir sorusu var. Ben bunu sorayım da Şehmuz hocam orada bekliyor bize kızmasın şimdi. Siz ne konuşuyorsunuz orada diye. Şehmuz hocam Mersin'de bulundunuz mu bu arada? Ben sizi tanıyor gibiyim ya. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Mersin'e gelmişimdir yani birkaç sefer böyle iş icabı. Çok güzel bir sunum oldu. Teşekkür ediyorum. Hakikaten verimli. He wants to Tüm thank you arkadaşlar- for the presentation. Ben aynı alanda çeviriyorum abi. Siz devam edin. Hakikaten çok kaliteli ve önemli konulara hocamız temas etti. Thank you Biz for de your important presentation. It was very important topic. Thank you. Bizde belediyede bu sıfır atıkla ilgili çalışmalarımız var. Tabii Avrupa'yı da bazen mukayese ediyoruz. Biraz onlar daha bu konuda biraz daha ileride diyeyim. Hı hı. Ama dediğim şekilde ben şunu düşünüyorum. Bazen hakikaten şunu düşünüyorum. İleriye ket vurmamız lazım. Az önce dediğiniz şekilde eskiden annelerimiz, kardeşlerimiz bütün atıklarını tekrar kullanıyordu. Atmazlardı abi onlar. Çöp yoktu bizde. Atmazlardı yani. Şimdi şu anda böyle bir tüketim çılgınlığı olmuş. Hakikaten şunu söyleyebilirim. Yani evlerde bir de israf boyutu da var bu işte. Aynen. Yani almış başını götürüyor. Bizde mesela atıyorum çöp miktarında bir günde 100 ton çıkıyordu. Şu anda sıfır atıkla bunu biz işte 70 tona indirdik. Yani güzel bir toplama sistemimiz var burada. Hı hı. Yani bunu sıfır atıkla, geri dönüşümle çözmeye çalışıyoruz. Ama denilen şekilde kaynağında ayrıştırılması lazım. Yani kaynağında ayrıştırmadığı zaman daha sonra çok zahmetlidir yani. Doğru. Sizin sorunuzu da sorayım mı? Avrupa'da depo iade sistemi ne aşamada? Bir de bir sorunuz daha vardı sanki. Ha, tek kullanımlık Belediyede. Ben Belediyelerde araya geri girsem- dönüşüm başarı oranı nedir? Hı hı. Seyhan So, hocam, Mr. hocam davetiniz için teşekkür ederim. Artık ayrılmam gerekiyor. Teşekkürler Duygu hocam. Çok zamanınızı aldık gerçekten. Benim de çıkmam gerekecek ama Çok saat 10 oldu teşekkürler. da. Birazdan kapatacağız. Evet Tamam. evet yani çok zamanını aldık Michel hocanın da. Before you translate it, I would Ya like to bir saat söyledik. I would like Miss to Duygu show wants you. to leave. That's why she asked for your I just would pardon. like to show you that Turkey is here Ah. with me. Wow. You see, Ah. it's a Who are Turkish the writers? author. Already translated. It's a Turkish author. No, it's a Turkish It author. is not. It is not. Yazarlar Kamil Ahat. Can you put Kamil little? Ahat diye He. geçiyor. Ben ekran resmi de alalım. Muharrem Gezer. Evet. Kamil Aha. Evet. And you see here, he wrote Aa, imzalamış. because he write about me in his book. I will post to you my book as well. Okay? I will be very happy to have Okay. everything related to that. And I would like to thank you all because you spend a lot of time with me. But before you leave, please, can we do one thing together? I will show you. I usually make a screenshot, okay? And on the screenshot, I make this sign. And just let me explain why. This sign does not mean Michael Rada is number one or any one of you, but it means we follow one aim, and this aim is to build wasteless world. So if you agree with it, and if you make the same sign and we make the screenshot, I will be very honored and proud to share it and to show how strong audience is in Turkey. So if anyone can put the camera on and you can do the same if you agree, then we make a screenshot. I will translate first.
Please. Diyor ki ben bütün sunumlarımda bitirmeden önce böyle bir fotoğraf çekerim. Evet, tüm ekranları açabilir Elimi de miyiz? böyle yaparım. Evet. Sebebi ben bir numara olduğum için değil ama bizim diyor hepimizin yani dünyada 5.0 endüstri yani endüstrisinin ve geri İşareti. dönüşümünün ve atık yönetiminin bir numara olması gerektiği için gibi Ha. bir cümle söyledi. Kameraları açabilir miyiz lütfen? Bir fotoğraf alalım. Açabilecek durumdakiler. Evet, biz de This ekran is resmi alalım. beautiful audience. Thank you so much. Thank you. So smile everyone, please. 3, 2, 1. I made a screenshot. So let me make another one, but I have to save it first. Let me save it here. You can do one more time. I can also take one photo. Okay, please do. So, and we do it again. So 3, 2, 1, smile. Great. Nice. You are number Teşekkürler. one for me. You I are would also number one. greet everyone in Turkey. Thank you for the time. And I would like to say one thing at the end. If you decided to have another workshop or to implement in a school, in an education system, you have my number. Get in touch with me. I do it all around the globe, and we can help your schools, your politics, anyone implement it. Because as I said, there is only one planet. Size kontak numaralarımı verdim diyor. Eğer okulunuzda ya da belediyenizde Şehmuz Bey bir şeyler yapmak isterseniz benimle sürekli irtibat haline girebilirsiniz. Gelebilirim oraya kadar. Yani her şeyi yaparım benim için. Bir şey yapmak önemli. Before we finish, may I translate Mr. Shehmus what he said? Yes, please. Because I forgot about it. Because he is representing the Eastern City as town municipality zero waste and the waste management director. So he's saying it is important to stop the waste resources instead of dealing with the waste. So as a municipality, they are also fighting with it. They succeeded to make it 30% less garbage because their garbage collecting system in the past they used to collect like 100 tons of, let's say, in a day in the town. Now it is 70 tons. This is great result. 100 tondan 70 tona inişinizden bahsettim Şehmuz Hocam. Çöp toplama sisteminizin değiştiği ya da kaynağında kurutulmasıyla ilgili. Bunun mükemmel bir sonuç olduğunu söyledi. Tebrik ediyor sizi. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Şehmuz Hocam? Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok verimli oldu. Yani seve seve dinledim. It was very teşekkür productive ediyorum. presentation. Thank you very much. We will keep on. And Thank he you very says, much. Thank you. Teşekkür ediyor kendisi de size. And I usually end the calls with following sentence. Please have a nice time, free of waste and wasting in all its forms. Stay safe and free. Ben bütün sunumlarımı yine bu cümleyle bitiririm diyor. I forgot the starting sentence. Have a nice time, free of waste and wasting in all its forms. Tüketimden uzakta, atıktan uzakta ve her türlü atıktan uzakta uzak duracak ve güzel bir gün diliyorum size. Güzel bir yaşam diliyorum. And Stay safe and free. kendinize iyi bakın ve özgür olun. Çok teşekkürler Mr. Mitchell. Thank you very much. Onların bir marşı var Seyhan Hocam. Onu açabilir miyiz? Onu da sonlandıralım. Michel Hoca benimle paylaşmıştı. Hatta Neyi var? açabilir. Marşı bu sıfır atıkla ilgili. Hani buraya katılan en azından o konuda da bilgi sahibi olsun. Marşı. March. Ha. You have a 50 Sıfır industry atık. anthem, the song. May I sing it? Yes, Okay. please. Actually, Ms. Nehinde shared it and we listened it from your voice, I think. I will be very happy. So Yes, please sing it when we are listening you. Ceren açabilir miyiz?
Tabii hocam açıyorum. Ha, okey. Ama galiba Michel Bey söyleyecek bize. Ben öyle anladım. Seyhan hocam söyleyecek mi? Açacak mı videoyu? Ona göre Söyleyecek. açalım. Aa, okey. Söyleyecek. Ha, tamam. Okey. Söylesin, başlasın mı? Tamam. We are Dinliyoruz. listening you. The right not to waste on the earth and in the space is the way to live a life and not just to survive. Meaningful as it is, power of touch, hug and kiss, not to waste. Our time is more worth than a dime. Not to waste is not just right. It's privilege. It is the pride. It's a nature of a man who just woke to be human. We have the right not to waste. Let's use it and not waste in wasteless world that we built to live in and not kill. The right not to waste on the earth and in space is the way to live a life and not just to survive. Oh. Thank you very much, Mr. Mitchell. Thank you. That's Thank great. Şarkının sözleri dünyayla, çöp atığı, Atıklarla ilgili. ilgili videosu da var. Onu da paylaşabilirim. Grubumda paylaştım hatta Seyhan Hoca. Ben Herkesin- izledim zaten. Zaten Aha. onunla ilgili bir tavsiyede bulunacağım şimdi. May I advise you something, recommend you? Yes, please. I listened your song on YouTube from, I think you were singing also. But now you sang better than the video alive. So I think you should renew it. How many years ago it was? The first one was 2 years ago, and I'm singing it almost daily. So I am So singing. I think now you are singing better. That is why, or you Okay. are feeling much more. It's thanks to you and thanks to your words and your presence. Thanks to you too. Bu kadar diyor. Var mı? Do you have something to add? Evet, Çok hocam. Seyhan Hocam çok zamanını aldık. Öncelikle çok özür dilerim. Yani bir saatliğine kendisiyle görüşmüştük. 1 saat demiştim. Onun için özür diliyorum. Zaman ayırdı. You shared your time with us because we said 1 hour, but it is nearly 2 hours now. It was also a surprise for us. Actually, I couldn't leave because I have to leave now. Actually, 1 hour ago, but I couldn't. So thanks to you, it was a enjoying time. Ben de diyorum ki benim de 1 saat önce gitmem lazımdı ama çok güzel bir sunumdu. O yüzden kalmayı tercih ettim. Siz de kalmayı tercih ettiniz herhalde. Çok teşekkürler. Gerçekten